Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu iki renk lif ipimizle çilek lif modelinin yapılışını paylaşacağım. Kırmızı yapmadım, bu iki rengi kullanacağım. Sizler de istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim örgü videolarından anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bana destek olmak için de videolarımı beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tığ numarası şöyle, benim numaram 6 1,40 milimlik kullanacağım. Siz elinize yatkın olan tığları da kullanabilirsiniz lif için. Çok fark etmiyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle böyle lila tonlarında pembe ipimle başlayacağım. Sonrasında son üst kısımda da bu koyu gri gibi bir renk, güzel bir renk. O renkle devam edeceğiz. Şimdi yapılışına geçelim. Zincir çekerek başlıyoruz. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk yapmış olduğum zincire batarak buradan birleştiriyorum. Arka ipimizi de içeride yürütelim. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi uzatıyorum fıstık yapmak için. Tığımın başına aldım. Yapmış olduğum halkanın içerisine batıp 2 yaptım. Şöyle 3, 4 tane dolgu yapacağım. Hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitledim. Üzerine bir zincir çektim. Tekrar tığımın başına aldım. Yuvarlağın halkanın içerisine batıp 1, 2, 3 ve 4 tane dolgu yaptım. Hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitliyorum. Üzerine bir zincir çektim. Tığımın başına aldım. Halkanın içerisine batıp 1, 2, 3 ve 4 dolgu yaptık. Hepsini birlikte kapatıyoruz. Kilitledik ve bir zincir çektik. Bu şekilde 10 tane yapacağım arkadaşlar. Bu halkanın içerisini dolduracağım. Evet, bu şekilde 10 tane fıstık dolgumuzu yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son 10. Şöyle hemen buradan birleştiriyorum. İlk yapmış olduğum fıstığın tepesinden birleştirdim. Kaydırma tekniğiyle bu tarafa geçtim. Şimdi yuvanın içerisine batıp şöyle geri çıkıyorum. Buralarda şöyle yuvalar var arkadaşlar. İki fıstığın arasında bir zincir çektiğimiz için şimdi burada ilk yuvaya 2 tane fıstık yapacağız. Burası köşe tarafı olacak. Şöyle ipimi uzatıyorum tığımın üzerine, başına ipimi aldım. 2, 3, 4 tane dolgu yapıp hepsini birlikte kapatıp kilitliyorum. Üzerine bir zincir çektim. Şöyle 1, 2, 3 tane yaptık. 4 dolgu yapıp hepsini birlikte kapattım. Kilitledim. Şimdi burada araya bir zincir çektim. Aynı yuva içerisine 2 tane yaptık. Şimdi her yuvaya bir tane yapacağız. 2 fıstığın arasına battım. 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü dolgumu yaptım, kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Tekrar tığımın başına aldım. 2 fıstığın arasına, önümdeki yuvaya 2, 3 ve 4. 4 tane fıstık dolgumu yaptım, kapattım. Bir zincir çektim.
sıradaki yuvaya batıp 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü dolgumu yaptım, kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Burada 3 oldu. Gördüğünüz gibi ikili yuvadan sonra 1, 2, 3 tane yaptık. 4 tane yapacağız. Tekrar ikili köşe kısmını yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitleyip üzerine bir zincir. Şimdi 4'e tamamladık. Burayı 2 tane dolgu yapacağız. Dörtlü dolguyu yaptık. Hepsini birlikte kapattık. Üzerine bir zincir çekip şimdi yine aynı yuvaya ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Dört. Kapattım, kilitledim. Üstüne bir zincir. Şimdi burada da 4 tane yuvamız kaldı. Buraya da 4 tane fıstık dolgusu yapacağız. Her yuvaya bir tane. Bu tarafa da 4 tane fıstığımızı yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve ilk yapmış olduğum zincirin üzerindeki zincire batıp burada birleştiriyorum şu şekilde. Hemen yuvanın içerisine batıp tekrar kaydırma tekniğiyle bu tarafa. Şimdi bu şekilde devam edecek modelimiz arkadaşlar. İki taraflı öreceğiz yuvarlak olarak. Bu köşelere her sırada 2 tane yapacağız arkadaşlar. Şimdi tam köşeye geldik. Şöyle tığımı üzerine ipimi uzatıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. 2, 3, şöyle 4 tane dolgu yapıp kapatıyorum. Kilitledim. Araya bir zincir. Tekrar aynı yere, aynı yuvaya ikinci fıstığı yapıyorum. 3 ve 4. Hepsini birlikte topladım, kapattım ve bir zincir çektim. Şimdi sıradaki yuvaya tekli olarak fıstık yapıyorum. 4 tane dolgu yaptık, kapattık ve kilitledik. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki yuvaya batıp 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte kapatıp kilitledik. Üzerine bir zincir. Şimdi her sırada artırma yapacağız. Yukarıya doğru genişleyen bir model olacak. Hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitledim ve üzerine bir zincir. 1, 2, 3 ve 4. Burada başta ikili yapmış olduğumuz fıstıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu fıstığımız. Altta 4 tane vardı. Üzerine 5 tane yapmış olduk. Her sırada bir bu taraftan bir de bu taraftan artırıyoruz. 2 sayı artırmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın alttaki 2 tane fıstığımız belli yerleri. Oraya 2 tane yapacağız. Her sırada 2 tane. Şöyle birinci fıstığımızı yaptık, kapattık.
üzerine bir zincir çekip tekrar aynı yuvaya ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya batıyorum ve buraya da 5 tane tekli fıstık yapıyorum. Evet, burada da ikili fıstıktan sonra yine 1 2 3 4 5 tane fıstık yaptık arkadaşlar. Şöyle baştaki ilk yapmış olduğumuz fıstıkla birleştirdim. Yuvaya batıp şöyle baş kısma gelmiş oldum. Bakın altta belirgin oluyor zaten. Bunlar hep ikili ve bu taraflar tekli olarak devam ediyor. Bu şekilde yuvarlak olarak öreceğiz arkadaşlar. Şöyle buradan 17 sıra yapacağız. 1 2 3 sıra yaptık. Şimdi ben burayı 17'ye kadar böyle öreceğim, buraya kadar. 17 sırayı tamamlayayım. Daha sonra eksiltme kısmına geçeceğiz. Sizler isterseniz 18-19'da yapabilirsiniz. Şimdi ben burayı 17 sıraya tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 17 sıra ördüm. Son sırada 42 tane fıstık olana kadar devam ettim arkadaşlar. Başta ilk sırada 10 tane ile başladık ve 17 sıra artırarak son sırada 42 fıstık olana kadar devam ettik. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Buradan sonra eksiltmeye geçeceğiz arkadaşlar. Bu köşelerden artırma yaptığımız gibi eksiltme yapacağız. Çilek şeklini alması için hemen diğer rengimi elime aldım. Bir ilmek oluşturdum ve kilitledim. İpimi kestiğim kısımdan şöyle ekliyorum. İki fıstığın bir önündeki yuvadan, şöyle ikili fıstığımızın bir önündeki yuvadan eklemeyi yapıyorum. Sık iğne yaparak hemen buradan ekledik. İpimi tığımın üzerine uzattım ve buraya dörtlü fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım, kilitledim, üzerine bir zincir çektim. Şimdi her yuvaya ilk sırada, yani diğer rengimin ilk sırasında her yuvaya bir tane fıstık yapacağız. İkinci sırada iki fıstıkla eksiltme yapacağız. Araya zincir çekmeden iki fıstıkla eksiltme yapacağız. Sıradaki yuvaya tek fıstık yapıyorum. 3 4 kapatıyorum. Kilitledim, üzerine bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya batıp tek fıstık yapıyorum. 3 4 bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya batıp tek fıstık yapıyorum. Her yuva üzerine tek fıstık yapacağız arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve sıradaki yuvaya batıp fıstık yapıyorum. Şöyle her yuva üzerine bir tane fıstık yapıyoruz. İki fıstığın üzerine bir tane fıstık yaptık. Şimdi buradaki artırma kısmına kadar yine geleyim, tek fıstık yapacağım kısmı da göstereyim. Evet, iki tane yapmış olduğumuz fıstığa geldik. Yine iki fıstığın üzerine de tekli fıstığımızı yapıyoruz. Eksiltme yapabilmek için. Araya bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya 2, 3, 4. Hepsini birlikte kapattım ve üzerine bir zincir.
Çok kolay ilerleyen bir lif arkadaşlar. 2 kat olmasına rağmen böyle bir akşamda yapıp bitirebileceğiniz bir lif. Sırasıyla bütün yuvalara tek tek batarak sıra sonuna kadar geleceğiz. Şimdi ben burayı sıra sonuna kadar geleyim. Daha sonra üstteki eksiltme sırasını göstereyim. Evet arkadaşlar, son yapmış olduğum fıstığa tekrar bu şekilde geçiş yaptım kaydırma yöntemiyle. Bu şekilde şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Şöyle sık iğne ile önümdeki yuvaya geçmiş oldum. Şimdi alttan takip edeceğiz bu artırma kısmını. Bu fıstığın sağına ve soluna birleşik olarak 2 tane fıstık yapacağız. Hemen şöyle tığımın üzerine ipimi uzattım. Dörtlü fıstığımı yaptım. Kapatmadan tekrar tığımın üzerine ipimi alıp bir sonraki yuvaya, alttaki fıstığın soluna, sağına yaptık, soluna yaptık. Bu şekilde hepsini birlikte kapatıp tek fıstık haline getiriyoruz. Bu şekilde eksiltme yapıyoruz. Arasına bir zincir çektim. Bu sırayı takip edeceğiz. Sonrasında buraya bakacağız arkadaşlar. Sıradakine geçtim. Araya bir zincir çekiyorum. Sıradakine batıp dörtlü fıstığımı yapmaya devam ediyorum. Eksiltme mantığı da bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yukarıya doğru kaç sıra yaparım onu yine söylerim yaptıktan tamamladıktan sonra. Elimizin içerisine girebileceği böyle kese bir lif olacak. O yüzden o boyuta göre ayarlayacağız. Kaç sıra yaptığımı daha sonra tamamladıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Şöyle her yuvaya birer tane yapıp buraya kadar gelelim. Bu artırma kısmına kadar gelelim. Yine orada da ikili birleşik fıstığımızı gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdi iki fıstığı takip ettiğimiz için buradaki tek fıstığın sağına ve soluna ikili fıstık yapacağız, birleşik fıstık. Hemen tığımın başına ipimi aldım. 4 defa dolayarak birinci fıstığımı tamamladım. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıp bir sonraki yuvaya batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. Hepsini birlikte kapattım. Tek fıstık olarak kapatmış oldum. Şimdi bu yuvaya yaptığım için bir sonraki yuvaya batıyorum. Şöyle daha net görünsün. Bir sonraki yuvaya batıp dörtlü fıstığımı yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar her yuvaya tekli olarak fıstık yapacağız.
Fıstığımı kapattım ve araya bir zincir çekip 2 tane yapmış olduğum tekli fıstık olarak görünen fıstığımın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle buraya geçtim. Burada bir zincir çekiyorum. Şimdi bu fıstığı tek olarak sayıyoruz. Sağına ve soluna eksiltme yapmak için ikili fıstıktan, birleşik ikili fıstıktan yapacağız. Tekrar tığımın üzerine ipimi uzattım. Başını aldım ve geriden alarak buraya 4 tane dolgu yapıyorum. 3 ve 4. Şimdi sağına yapmış olduk. Kapatmadan ipimin üzerine tığımı aldım ve soluna da yapıyorum. Şöyle hepsini birlikte kapatıyoruz. Kilitledik ve üzerine bir zincir çektim. Hemen sıradaki yuvaya, şöyle sıradaki yuvaya batıp tekli fıstık yapmaya devam edeceğim. Kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Sıradaki fıstığa batıyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yine buraya geldiğimizde sağına soluna birleşik 2 tane fıstık yapıyoruz. Arasını kapatmadan sağına ve soluna yapıyoruz. Tekrar buraya geldiğimizde buradan birleştiriyoruz ve yine bunun sağına ve soluna aynı şekilde başladığım gibi başlayacaksınız. Yukarıya doğru eksilterek 24 tane fıstık kalana kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, toplamda burada 9 sıra yaptım. 26 tane fıstığımız kaldı. Şimdi 24 fıstıkla bitireceğim. 10. sırayı diğer renkle yapmak istedim. Hemen diğer rengimi ekledim. Ve aynı şekilde son sırada da eksiltmemi yapıp bitiriyorum. Sadece süsleme kısmı kaldı. Oraya da minik çiçekler yapıp üzerine dikeceğim. Bu sırayı da bu renkle tamamlayayım. Şöyle eksiltme kısmı da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Yine artırma kısmında olduğu gibi ikili olarak görünüyor bu şekilde. Şöyle çok fazla üst kısmı daralmasın diye 10 sıra yeterli oldu. Şöyle içerisine elimi koyduğumda da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi bu sırayı tamamlayayım. Daha sonra çiçek yapalım üzerine. Evet arkadaşlar, son sırayı da tamamladım. Buradan bir zincir çekerek ipimi kestim. Şöyle iç taraftan bunları ip gizleme ile içeriye doğru çekeceğiz ve görünmeyecek. Şöyle fıstıkların içine batıyorum ve ipimi tığ ile iç tarafa gizliyorum. Evet, bu boyut yeterli oldu arkadaşlar benim için. Eğer sizler biraz daha büyük yapmak isterseniz bu 17 sıradan sonra artırma yapın. Üst taraf
bu kadar kısalır. Daha fazla kısalttığımızda kese lifi olduğu için içerisine elimiz kolaylıkla girmez. Alt kısım 17, ikinci rengim 9 sıra, üstle birlikte 10 sıra arkadaşlar. Şimdi üzerine ben şöyle küçük çiçekler hazırladım. 2 tane bura için hazırladım. Şimdi üçüncüsünü de hemen sizlerle birlikte yapacağım. Gri ile başlıyoruz. Gri renk ortada kalacak. Orta kısım olacak. Şöyle ipimi düğümledim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Küçük bir halka oluşsun istiyorum. Baştaki ilk zincire batarak küçük bir halka oluşturdum. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımın başına aldım. Yuvalar oluşturacağız trabzanla. İlk yuvayı 5 zincirle oluşturdum arkadaşlar. Arada ikili trabzan yaparak bir zincir çekiyoruz ara kısmına. 2 trabzanla geri çıkıp ikinci kutucuğu oluşturdum. Şöyle 3, bir zincir çekiyorum, yuvaya batıp ikili trabzan yaparak dördüncü kutucuğu oluşturdum. Bu şekilde buraya 12 tane kutucuk oluşturacağız arkadaşlar. Kutuları tamamlayıp dönüyorum. Bir zincir çekip başta yapmış olduğum zincirle birleştirerek 12 tane kutucuğu tamamladım. Bir tane zincir çektim, ipimi kestim. Orta kısmımız hazır. Şimdi diğer rengimize geçelim. Hemen kutunun üzerinden ipimi düğümlüyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına aldım. Hemen ilk yuvadan 1, 2, 3, 4 ve 5 tane dolgulu fıstık yaptım. Kapatmadan tığımın başına ipimi aldım. İkinci yuva içerisine batıp 2, 3, 4 ve 5 tane de bu tarafa yaptık. Hepsini birlikte kapatıyorum. Arka ipimi tutup tekrar geçirerek büyükçe bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen ikinci fıstığın aynı yuva içerisine batıp alt tarafa düğümlüyorum. Sık iğne ile bu şekilde alt tarafa indirdim. Bir yaprak yapmış olduk. Buradaki birinci yaprağımızı yapmış olduk. Hemen yanına iki kutu üzerine ikinci yaprağımızı yapacağız. İkinci kutunun içerisine batıp öncelikle bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip tığımın başına alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane dolgu yaptım. Tekrar tığımın başına alıp ikinci kutuya batarak buraya da beşli dolgu yapıyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Tuttuğum ipe tekrar tığımı geçiriyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen yanındaki aynı kutu içerisine iniyorum. Buradan diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Bu şekilde 6 tane yaprak yapıp tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, lif modelimizi, çilek lif modelimizi tamamladık. Son hali bu şekilde oldu. Üzerine ben çiçeklerle süslemeler yaptım. Dilerseniz daha farklı süsler de yapabilirsiniz.
Gerçekten güzel, kolay bir model arkadaşlar. Herkesin yapmasını tavsiye ederim lif yapmak isteyenlere. Bunları da diktim, gördüğünüz gibi böyle kese olduğu için, kese lifi olduğu için sadece üst taraftan diktim. Alt tarafa geçirmeden dikin. Bu şekildeydi son görünümü. Çeyizlik güzel, gösterişli ve kolay yapabilecek bir lif oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Benimle birlikte yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğenileriniz çok çok önemli. Tekrardan başka bir örgü videolarında buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.